Arkadaşlık mı başarıyı getirir, başarı mı arkadaşlığı? Tabii bu tartışmalı bir konu. Ne açıdan baktığınıza bağlı birazcık. Şey gibi bir soru aslında. Yani tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan gibi bir soru benim için. Bazıları buna direkt keskin bir cevap verebiliyor. Arkadaşlık başarıyı getirir. Çünkü iyi bir arkadaşlık olursa ancak o zaman başarı gelir. İyi bir ekip ruhuna vurgu yaparak bunu açıklıyorlar. Ya da diyorlar ki başarı arkadaşlığı getirir. Yani başarılı olursan çevrende iyi arkadaşların olur. Başarı geldikçe arkadaşlık da gelir. Böyle bir bakış açısı. Aslında ortadan bakmakta fayda var. İkinci bakış açısından gidersek mesela başarı arkadaşlığı getirir mi? Yani şöyle bir durum var. Başarılı olduğunuz zaman çevrenizde arkadaşlarınız çoğalıyorsa onlar arkadaşınız değildir zaten. Yani önemli olan hayatınızda başarılı da olsanız, başarısız da olsanız yanınızda sağlam arkadaşlarınızın olması. Önemli olan o. Gerçek arkadaşlık o. Adı üzerinde yani arkadaşlık. Ben biraz böyle kavramları parçalayarak, kelimelerin kökenlerine inerek anlatmayı sevdiğimden dolayı yine bu bakış açısına ilerliyorum. Destek çıkmak, arka çıkmak sadece başarılı olmakla veya başarısız olmakla özetlenmemeli. Yani ikisinde de insanın yanında arkadaşları olmalı. Çünkü hayat düz bir çizgi değil. Hiç kimsenin hayatı %100 başarılı veya %100 başarısız geçmiyor bence. Herkesin hayatında ufak da olsa başarıları var. Veya küçük de olsa başarısızlıkları var. Yani en başarılı insanı bile hayat hikayesini dinlediğiniz zaman mesela hangi noktalardan geldiğini anlatıyor. İşte bunu yaşadım, bu noktadan geldim gibi. Mesela çok gündemde olan bir konu, belki Fenerbahçe arkadaşlar dinliyorsa kızacak ama mesela Ali Koç. Adam doğuştan başarılı zaten yani. Direkt Koç ailesinin içine doğmuş. Adam Yalı'da doğmuş. Parası var, her şeyi var. Maddi imkanları var. Sağlığı yerinde baktığınız zaman. Ama adam başarısız mesela. Demek ki yani parayla da alakası yok bu konunun. Doğrudan bir matematiği olmadığını düşünüyorum. Biraz şans faktörü de var aslında. Her ne kadar iman edilse de. Yani şu kişisel gelişim videoları çok çıkıyor karşıma. Sizin de öyledir eminim. Yeter ki çok çalışın, başarabilirsiniz, asla vazgeçmeyin gibi böyle saçma sapan videolar bence onlar. Yani siz Burundi'de yaşayan bir çocuğa çok çalışmaktan bahsedemezsiniz. Yani Burundi'de yaşayan biri günde zaten 15 saat çalışıp ayda maksimum 50 dolar kazanan, 100 dolar kazanan bir insan istediği kadar çalışsın, istediği kadar çalışsın bir noktaya ulaşamaz yani. Onun yapabileceği o ülkeden çıkmak olabilir. Başka bir ülkede belki hayatına devam etmek olabilir ama başka ülkede yaşasa da Burundi'den çıkan bir çocuğun da başka bir ülkede ne kadar başarılı olacağı tartışılır. Aslında hani burada biraz coğrafya kader midir mevzusuna geri dönüyoruz. Onunla ilgili de başka bir podcast'im vardı. Hani orada değinmiştim aslında. Kongo'dan çıkan bir çocuğun başarılı olma şansı %1'dir. Fransa'dan çıkan bir çocuğun başarılı olma şansı daha yüksektir. Yani ikisi de Kongol'da olsa Fransa'da doğmuş birinin ihtimali daha yüksektir. Bu açıdan bakıldığında coğrafya kaderdir gibi duruyor ama imkansız değildir yani. Oralardan çıkan insanlar hayatta başarısız olur diye bir söylem geliştirmek doğru değil. Coğrafya kaderdir. Tamam, o zaman yapacak bir şey yok, değiştiremeyiz kafasıyla yaklaşırsak bu doğru bir analiz olmaz bence. Ama evet, insanın doğduğu yer hayattaki başarı serüvenini, doğduğu yer, doğduğu ev, doğduğu aile, doğduğu çevre, şehir, ne açıdan bakarsak bakalım. Yani doğduğu nokta hayattaki başarı potansiyelini etkiliyor. Şimdi arkadaşlık da aslında öyle bir durum. Yani siz eğer, örnek veriyorum, çocukluktan bazı arkadaşlıklara sahipseniz ve hani bir şekilde tesadüfen onlarla yakınlaştıysanız ve çocukluktan olgunluk aşamasına kadar o arkadaşlıkları taşıdıysanız, siz hayatınızda başarılı da olsanız, düşseniz de kalksanız da o insanlar yanınızda olur. Ya tabii ki de karşılıksız bir durum hiçbir zaman yok. Yani ben ne yaparsam yapayım bir insan yanımda olur diye bir durum olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası. Yani yeri geliyor insanın annesi babası bile kendisine sırt çevirebiliyor. Eğer belli limitlerin üzerine çıkarsanız ve karşı tarafı sürekli zarar verici davranışlarda bulunursanız, örnek veriyorum, yani yanınızda kimse kalmaz o zaman. İster arkadaşın olsun, ister sevgilin olsun, ister eşin olsun, ister ailenden biri olsun, fark etmez bence. Bu soruyla ilgili de aslında ikisi de cevabı verebiliriz. Yani net bir cevabı yok. Arkadaşlık da başarıyı getirir, başarı da arkadaşlığı, ama ben arkadaşlığın başarıyı getirdiğine
başarının arkadaşlığı getirdiğinden daha çok inanan bir noktadayım. Mesela futboldan örnek vereyim. Takımları düşünelim. Mesela şampiyon olan bir takım. Gerçekten o takım içi arkadaşlık yoksa o takımın başarılı olma şansı çok zor. Ha, bireysel olarak araları bozuk olan insanlar olabilir. Yani örnek veriyorum, işte futboldan bir futbolcuyla başka futbolcu konuşmuyor olabilir. Arası bozuk olabilir ama genel olarak diyelim ki 20 kişilik bir ekip düşünün. Genel olarak bir bölünmüşlük varsa, işte 8 kişi bir grup, 12 kişi bir grup gibi böyle bir durum varsa ve o bölünmüşlüğün içinden de başka bir bölünmüşlük, örnek veriyorum, çıkıyorsa orada başarının gelmesi çok zor. Bunu herhangi bir organizasyona da uyarlayabiliriz aslında. Herhangi bir spor branşında, tiyatroda, bir şirkette, herhangi bir organizasyonda eğer arkadaşlık yoksa, uyum yoksa yeterince başarı gelmez. Bu da tabii arkadaşlık kavramını yüklediğiniz anlamla ilgili. Yani arkadaşlık illa şey demek değil. İşte dışarıda gezilsin, tozulsun, takınılsın anlamında söylemiyorum. Arkadaşlığın da farklı alt başlıkları var bence. Mesela ne diyoruz? İşte iş arkadaşım diyoruz. Bu iş arkadaşım şey gibi geliyor bana. İşle ilgili konularda ne olursa olsun yanımda olur. Ama öteki konularda test ettiğim biri değil. Başka bir şey olursa o konuda belki yanımda olmayabilir. Bilmiyorum. Test etmedim. Ama iş konusunda arkamda durur. İş arkadaşım o mesela bence. Öyle görüyorum yani. İş arkadaşı deyince aklıma o geliyor. İşte okuldan arkadaşım derler mesela. O da şey. Okulda sen derse gitmediğinde senin yerine imza atan, sana notlarını paylaşan, senin de notlarını paylaşabildiğin, ders konusunda işte acaba hoca ne sorar diye sorduğunda sana cevap veren, senin de cevap verdiğin. Yani karşılıklı paslaştığın ama onun dışında işte halı saha maçına çok gitmediğin veya özel hayatınla ilgili muhabbet etmediğin kişi. İşte o da okul arkadaşı. Ama arkadaş, yani en azından bir alanda seni kurtarıyor. İş arkadaşı en azından bir alanda seni kurtarıyor. Bunların hepsi varsa hangi konuda olursa olsun, ne olursa olsun yanında olabilecek ve seni hatalarıyla da birlikte seven ve destek çıkan biri ise o biraz arkadaşlığın ötesinde bence. Yani benim en azından kavramı yüklediğim mana bağlamında söylüyorum. O dost oluyor bence. Yani dost dediğin zaman o biraz daha içi dolu bir kavram gibi geliyor. En azından öyle bir algısı var benim aklımda. Yani dolayısıyla iyi bir arkadaşlığın, yani işte iyi bir arkadaşlık varsa başarı gelir. Okulda iyi bir arkadaşlık varsa karşılıklı başarı gelir. Başarı geldikten sonra arkadaşlık geliyorsa, yani bu şey gibi, parayı bulduktan sonra türeyen akrabalar gibi yani. İşte diyelim ki Milli Piyangoyu kazandın, cebinde işte 80 milyon TL para var ve bir anda arkadaşların çoğalıyor. O zaten senin arkadaşların değil o yani. Onlar çıkar için seni arayan, soran insanlar. Ona kavramsal olarak arkadaş diyemeyiz. Onlara çıkarcı desek daha doğru. Bazı kavramları çok ayırmıyoruz. Mesela biriyle ilgili işte sokakta birini görüyor herhangi biri. Yanındaki dedi ki o kimdi? O da diyor ki arkadaşım. Halbuki arkadaşı değil, yani sadece selam verdiği bir tanıdık demek lazım. Yani arkadaş başka, tanıdık başka, dost başka bence. Bu kavramları böyle parçaladığımızda aslında sorunun cevabına daha net ulaşıyoruz. Yani başarı mı arkadaşlığı, arkadaşlık mı başarıyı? Bence arkadaşlık başarıyı. Ama bunun tersini savunan insanlar da oluyor. Farklı bakış açılarıyla birlikte tabii ki. Yani şey gibi görüyorlar onlar. Ya başarı gelirse otomatik olarak herkesin yüzü güler, herkes mutlu olur. Dolayısıyla insanlar birbiriyle daha iyi anlaşır, daha iyi bir arkadaşlık olur. Başarısızlık olursa ekip, mesela ekiple ilgili örnek, tartışma çok olur. Dolayısıyla insanların araları bozulur, arkadaşlık gelmez. Şimdi çok düz bir bakış açısı gibi. Çünkü zaten iyi bir arkadaşlık, iyi bir uyum varsa zaten başarı gelir. Yani hem iyi bir arkadaşlık olup hem de başarısızlık, ikisi birlikte olması çok zor yani. Onun olması için ancak o iki arkadaş üzerinden gidelim mesela. İki arkadaşın ikisinin de kendisini hiç tanımayan insanlar olması lazım ve çok alakasız bir sektöre girmiş olmaları lazım. Mesela işaretten örnek verirsek. Fırıncılıktan çok iyi anlayan iki kişi gidiyor giyim mağazası açıyor. Başarısız olur zaten o yani. Arkadaşlık ne kadar kuvvetli olursa olsun başarısız olur. Orada başarı zaten gelmez. Yani hiç gelmez. Arkadaşlık iyi de olsa gelmez. Çünkü konudan haberdar değiller. Ama önemli olan şu. Eğer bunlar iyi arkadaşsa iki kişi ve bunlardan en az bir tanesi akıllıysa birazcık, o zaman şey olur zaten. Yani gel biz fırın açalım. Giyim işinden pek de anlamayız. Yani ikisi de salaksa o zaman şey oluyor.
avanak iki hırsızın ev soymaya çalışması, herhangi bir evi soymaya çalışması gibi geliyor o zaman da. Yani sürekli sakarlıklar çıkaran iki arkadaş, yakın arkadaşlar ama ev soymaya çalışıyorlar. Ama ikisi de zaten salak yani. Ne kadar arkadaşlık iyi olursa olsun olmaz. Kalabalık ekipler için aslında bunu biraz daha uygulayabiliriz. Hani iki kişi üzerinden örnek verdiğimiz zaman işte böyle anlattığım gibi bazı açmazlar çıkıyor ortaya. Ama bir ekip ruhu bağlamında konuşursak veya takım ruhu desek daha doğru. Yani 10 kişilik, 20 kişilik minimum örnek veriyorum. Öyle bir durumda, öyle bir ekip içerisinde sağlam bir dayanışma varsa, sağlam bir uyum varsa, sağlam bir arkadaşlık varsa, o işi yapan insanlar o işe eğilimliyse başarı gelir yani. Yeter ki insanlar birbirini teşvik etsin. Ve orada tabii ki arkadaşlığın kalitesi de önemli. Yani sadece insanların iyi anlaşması değil. Seni yukarı çekecek insanlarla beraber olman. İşte üniversite sınavına hazırlanırken mesela yani gel PlayStation oynayalım diyen bir arkadaştan ziyade onu sadece bir kafa dağıtma aracı olarak görüp ders çalışmamız gerekiyor deyip kendi arkadaşını teşvik edendir aslında doğru arkadaş bence. Yani bu konuda farklı düşünceler olabilir. Kafama takılan ve analiz etmek istediğim bir konuydu. Benim fikrim iyi arkadaşlığın olduğu, iyi ekip çalışmasının olduğu, iyi uyumun olduğu ve birbirinin açıklarını kapatan bir arkadaşlık bağının kuvvetli olduğu ekiplerin başarılı olduğu. Başarılı olduktan sonra arkadaşlığın geldiği değil. O zaten sonuç. Eğer iyi bir arkadaşlık varsa başarı gelir. Başarı geldikten sonra bu arkadaşlık pekişir. Ya bu pekişmeden yola çıkıp yani sonuçtan bunu alıp efendim başarı arkadaşlığı getirir demek çok bence doğru bir bakış açısı değil. Tabii ki de kişisel bir konu ama o şekilde düşüncesi olan varsa bence bu açıdan da bakması gerekir diye düşünüyorum.